doğru bir kariyer planlaması hakkında nasıl bir yol izleme önerisinde bulunursunuz? Onu öğrenmek istiyorum. Eee, Çalışma hayatı demin ifade ettiğim, satır arasında, Hı hı. çalışma hayatının içerisinde çok çeşitli fırsatlar insanın karşısına çıkabiliyor. Önce dedim ki kendini tanıma, yani ne yapmak istiyoruz, neden keyif oluyor, bizi ne motive eder? Çünkü içsel motivasyonun yüksek olması çok önemli. Hangi mesleği yapıyorsanız yapın, hangi alanda çalışıyor olursanız olun, o içsel motivasyonun yüksek tutulması çok önemli. Dolayısıyla burada sizin, hangi alanlarda, çalışmak istediğinizle ilgili araştırmalar ya da kendinizi tartmalarınız ön plana çıkıyor. Bu çok kolay bir şey değil. Yani anlatması çok kolay ama şimdi ben de dönüyorum tekrar o yıllara. Sorulduğunda ya da benimle konuşulduğunda bu çok uygulanabilirliği soru işareti yaratıyordu insanların kafasında. En azından benim kafamda öyle oldu. Fakat şu var, ne yapmakla ilgili araştırmalar önemli. Sektör ve, dünyadaki gidişat, ülkemizdeki gidişat, bununla ilgili incelemeler önemli. Büyüyen iş alanları neler? Bunlara bakmak belki kıymetli olabilir. Ama bunun öncesinde, stajlar üniversiteden itibaren başlarsak veya okul yıllarından itibaren başlarsak stajlar, Erasmus'lar gibi alanlar insanlara, kendilerini tanıma fırsatı yaratıyor. Çeşitli projelerin içerisinde bulunmak çok kıymetli. Çünkü, o projelerin içerisinde sadece, teknik bilgiler değil, yönetsel birtakım beceriler, işte belli bir bütçenin içerisinde kalma gibi birtakım beceriler ya da yönetsel yetkinlikler konusunda da insanlar bilgi sahibi olabiliyorlar. Sektörel, gelişimleri tanımak önemli. Genelde şunlar çıkıyor insanların karşısına, işte geleceğin, büyüyen meslekleri, Evet. geleceğin fırsatları. Bu tür araştırmaları, çok görüyoruz. Hem sosyal medyada, işte çeşitli basın kanallarında. Bunların bir kısmı magazinsel açıkçası. Çok derinlemesine yapılan şeyler değil ama bu alandaki, bazı çalışmalar takip edilebilir. Bunlar insanın, meslek belirlemesinde kendisine katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Eee, Kendini tanımaktan kastım da aslında şu, şimdi öyle mühendislik alanından bir örnekle bunu açıklamaya çalışayım. Bazı kişilik yapısı var ki bu, sahaya çıkacak, işte, o sahada kendisini daha özgür hissedecek, orada yaratıcılığı çok daha ön planda olacak, paylaşacak. Bu kişiyi alıp masa başındaki bir planlamaya, bir teknik ofise koyduğunuzda bir anda, sudan çıkmış balığa dönüyor ve büyük mutsuzluk. Ya da tam tersi, Evet. tam tersi. Öyle dolaşmak yerine bir kişi otursun, bilgisayarın başına, masa başında planlama yapsın, bütün o çalışmaların genel koordinasyonunu yapsın. Bu kendisi için çok daha anlamlı, keyifli olabiliyor. Onun için hani bir böyle insanın kendisini tartmasından kastım aslında bu. Nelerden hoşlanıyoruz, nelerden hoşlanmıyoruz gibi. Bir de, bu konuda atılabilecek olan adımlar ne olabilir? Hangi mesleği yapmak istiyorsanız, ben şimdi orada görüyorum soruların arasında, işte, ben şu okuldan mezunum, neler yapılabilir, neler yapabilirim gibi. Onlara da değiniriz. Eee, Çalışmak istediğiniz alanın gereklilikleri ya da orada çalışmak için sizden beklentilerin ne olduğuna dair biraz, çaba göstermek gerekli diye düşünüyorum. Çünkü, lisans düzeyindeki eğitimlerin tamamı veya, lisans öncesindeki eğitimlerin tamamı meslekteki gerekliliklerin teorik kısmını evet, büyük ölçüde karşılıyor olabilir ama pratikle bunu bağdaştırmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Onun için bu alanda o pratiklere bakmak, birtakım belki eğitim programlarıyla, sertifika programlarıyla bunu desteklemek, kendini geliştirmek gibi bir araştırma yararlı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Eee, Bir de hep, gene genç arkadaşlarıma söylediğim şu, bir B planı olmalı. Çünkü bir şeyler olmak için yola çıkıyorsunuz. Fakat o yolculuğun içerisinde sizin etki alanınızın dışında birtakım faktörler sizin yönünüzü bazen değiştirmek zorunda bırakabiliyor ya da değiştirme fırsatını karşınıza çıkarabiliyor. Onun için, biraz böyle, eee, P modeli insan gibi sevgili Ufuk Daran'ın söylediği aslında, Sakıp Sabancı'nın, rahmetli daha önce dile getirdiği bir şey. Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bilmek gibi bir kavram var. Bu kavramın, arkasından ilerlemek de, mesleki hazırlıklar açısından insana katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, çok güzelmiş. Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bilmek. An TED diye geçen şey bu aslında. Yani o TED Evet.